Herkese merhaba öncelikle. Ben doçent doktor Aydın Balcı. 2009 Ankara Tıp mezunuyum. 2014 yılında spor hekimliğinde uzmanlık unvanımı aldım. 2022'de de doçentlik unvanımı aldım. Şu anda bir vakıf üniversitesinde ders vermekteyim. Aynı zamanda kendi özel kliniğimde hastalarıma hizmet vermekteyim. Evet, aslında bu biraz karışık. Ülkemizde sporcularla ilgilenen herkes bazen spor hekimiyim diyebiliyor ama spor hekimliği şöyle bir şey. 6 yıllık tıp fakültesini bitirdikten sonra diğer branşlarda olduğu gibi TUS sonrasında seçilen 4 yıllık eğitimi olan, bu eğitim sırasında farklı branşlarda rotasyonları olan ayrı başlı başına bambaşka bir uzmanlık alanı. Başka branşlarda olduğu gibi bu da başlı başına farklı bir branş. Şimdi spor hekimliğinin ne yaptığını kabaca ikiye bölebiliriz. Birincisi kas iskelet sistemi problemleri. Bu ne demektir? Kas, tendon, eklem, bağ yaralanmaları, kemik yaralanmalarının tanı ve tedavisini yapar. İkincisi nedir? Kronik hastalıklar dediğimiz diyabet, obezite, hipertansiyon ve buna benzer hareketsizlikten kaynaklanan hastalıklardan korunmada ve bunların tedavisinde egzersiz reçetesi düzenler. Bunların da planlamasında rol alır. Evet, ismimiz spor hekimliği ama bazı ülkelerde bu şöyle geçer: spor ve egzersiz hekimliği. Biz de spor hekimliği olarak yapılır. Biliyorsunuz, sağlıklı bir yaşam için herkesin egzersiz yapması gerekiyor. Egzersizi yaparken bazı kas iskelet sistemi problemleri yaşanabiliyor. Özetlemek gerekirse profesyonel sporcular, her düzeyde egzersiz yapanlar, çocuklar, yaşlılar, gençler, herkes aslında gelebilir. Herkesin bu problemlerle karşılaştığında başvurabileceği bir uzmanlık alanıdır spor hekimliği. Aslında biraz geniş yine ama daraltmak gerekirse şunu söyleyebiliriz. Daha çok yumuşak doku problemleri. Kemik kırıklarını evet başka yerlere girebilir ama bel fıtığında bir şey yapılabilir ama kas, tendon ve bağ yaralanmaları genellikle daha çok böyle üzerinde durduğumuz alanlar diyebiliriz. Spor hekimliği cerrahi bir branş değildir. Ama cerrahi bir branş olmaması sadece ameliyat yapmadığımız anlamına geliyor. Onun dışında halk arasında bilinir PRP enjeksiyonları, kök hücre tedavileri, kolajen enjeksiyonları, buna benzer enjeksiyonlar, üzerine manuel terapi, sportif rehabilitasyon, fizik tedavi ve rehabilitasyonla da yaptığımız enjeksiyonların tedavi kısmını böylece destekleyerek hastalıkların tedavisini planlıyoruz. Şöyle, tabii ki hastalıktan hastalığa, yaralanmadan yaralanmaya değişmekle birlikte bazen tek enjeksiyonla bile tedavisi tamamlanan hastalarımızın olduğu gibi bazen cerrahi sonrası ya da mesela kronikleşmiş bir problemin enjeksiyon artı fizik tedaviyle tedavisini planlayabiliyoruz. Örnek vereyim. Mesela basit bir kas yaralanmasıdır. Kas yaralanmasına enjeksiyonu yaptık. 2 hafta sonra spora tamamen dönebiliyor. Ama bir cerrahi geçirmiştir. Örnek veriyorum. Ön çapraz bağ yaralanması olmuştur. Ön çapraz bağ yaralanmasında öncesinde tedaviye başlıyoruz. Cerrahisini yapıyoruz. Sonrasında tekrar tedavisine devam ediyoruz. Spora tamamen dönüş 8-9 ayı bulabiliyor. Bu tamamen hastaya, tanısına ve yapılan işleme bağlı değişmekte. Şimdi spor hekimliğinin bahsettiğimiz birinci kısmı zaten kas iskelet sistemi problemleriydi. İkincisi, toplum sağlığı için egzersizin faydasının olduğu bir sürü kanıtlanmış hastalık var. Bunlar nedir? İşte obezitesi, tip 2 diyabeti, hipertansiyonu, ruhsal hastalıklar, özellikle depresyonda ciddi bir şekilde hem koruyucu hem de tedavi edici etkisinin olduğunu biliyoruz. Buna mesela ekstradan koruyucu olduğu kanserler var. Kolon kanseri, meme kanserine karşı kanıtlanmış bir şekilde koruyucu olduğunu biliyoruz. Bütün bu saydığım hastalıklarda spor hekimliği uzmanlarının kesinlikle ve kesinlikle bir desteğinin ve faydasının olacağını söyleyebilirim. Eklemek istediğim şey olabilir: nerelerde spor hekimi görebiliriz? Normal devlet hastanelerinde görebiliriz, üniversite hastanelerinde görebiliriz. Benimki gibi kendi özel kliniğinde çalışan meslektaşlarım var. Takım doktorluğu yaparız. Takım doktorluğu işin belki en eğlenceli, bir o kadar da stresli kısmıdır. Uluslararası organizasyonlara katılırız, spor organizasyonları içinde oluruz. Aslında özetlemek gerekirse hem hastanede çalışırız hem de dışarıda sosyal bir işimiz var. O yüzden çok da sevdiğim bir branş diyebilirim, yani çok memnunum. Yani en eğlencelisi ama bir o kadar da streslisi takım doktorluğu. Çünkü zamana karşı yarışıyoruz. Profesyonel sporcular birazcık daha normal hastalara göre daha fazla ilgi isteyen hastalarımızdır. Ama bir de o ekibin bir parçası olup kazanınca o da gayet iyi bir tatmin oluşturuyor diyebilirim. Diğer branşların alanına çok girmeden, başka meslektaşlarıma saygısızlık yapmadan şöyle bir özet geçebilirim. Spor hekimliğinde hedef %100'ü bulmaktır.
Başka branşlarda %10'luk bir fonksiyon %60'a çıktığında başarı olarak kabul edilebilir ama özellikle hani işimizin bir kısmı olan takım doktorluğunda profesyonel sporculardan beklediğimiz %100'ü biz bütün hastalarımızdan bekliyoruz. O yüzden küçük bir farklılığımız varsa bunu söyleyebilirim. Düzenli egzersiz yapalım. Egzersiz sırasında bir problem yaşarsak uzmanımıza danışalım. Kulaktan dolma bilgilerle kendi başımıza tedavimizi planlamayalım. Herkese sağlıklı günler diliyorum.